Seyahat, insanlık tarihinin en eski ihtiyaçlarından biri olmuştur. Ancak günümüzle eski zamanlar arasında büyük bir fark var. Bizler hızlı uçaklarla, trenlerle ya da arabalarla rahatlıkla seyahat edebiliyorken, antik çağlardaki insanlar seyahat etmek için çok farklı, çok daha zahmetli yöntemler kullanıyordu. Peki eski zamanlarda insanlar nasıl yolculuk yapıyordu? İlk seyahat araçları karada değil, denizde kullanılıyordu. İnsanlık denizle tanışmadan önce karayolculuğuna çıkmak oldukça zor bir işti. İlk deniz yolculukları yaklaşık 6000 yıl öncesine kadar uzanmakta. İlk deniz taşıma araçları çok basit tekneler olarak düşünülebilir. Ancak bu tekneler yelkensizdi. Daha çok kürekle hareket ediyorlardı. Antik topluluklar ilk başta göller ve nehirlerde, sonra ise okyanuslarda seyahat etmeye başladılar. Mısır'da ise Nil Nehri üzerinde taşımacılık çok yaygındı. Nehirde yapılan bu yolculuklar taş bloklarını piramitlere taşımaktan malzeme ticaretine kadar birçok amaç için kullanılıyordu. Antik Yunan'da M.Ö. 2000 civarlarında ise yelkenli tekneler ortaya çıkmaya başladı. Yelken, deniz ulaşımını daha verimli hale getirdi. Yelkenli tekneler artık sadece yerel değil, çok uzak kıyılara yapılacak yolculuklar için de kullanılıyordu. Akdeniz, Orta Doğu ve hatta Hindistan'a kadar ulaşabilen deniz yolları bu dönemde denizci halklar için bir keşif alanıydı. Deniz yolculuklarının yanı sıra kara yolculuğu da gelişmeye başladı. İlk tekerlek yaklaşık olarak M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya'da keşfedilmişti. Tekerlek ilk başta daha çok seramik yapımı ve taşımacılık için kullanılıyordu. Ancak zamanla bu basit icat ulaşım araçlarına da uyarlanmaya başlamıştı. Mezopotamya'dan Roma'ya, Antik Yunan'dan Çin'e kadar insanlar karayollarında taşımacılık yapmak için tekerlekli araçlar kullanmaya başladılar. İlk tekerlekli araçlar oldukça basitti. Genellikle tahtadan veya ahşaptan yapılmış basit taşımacılık araçlarıydı. Bunlar atlar veya öküzler tarafından çekiliyordu. Roma İmparatorluğu dönemiyle birlikte yol ağı da gelişti. Roma yolları dönemin mühendislik harikalarındandı ve kara ulaşımını çok daha verimli hale getiriyordu. M.Ö. 3000 civarlarında kara taşımacılığı da gelişmeye başlamıştı. Bu dönemde kullanılan araçlar atlı arabalar ya da yük arabalarıydı. Roma yolları ise hem askeri hem de ticaret amaçlı kullanılıyordu ve döneminin en hızlı ve güvenli ulaşım ağına sahipti. Ancak geçmiş zamanda seyahat etmek günümüzdeki kadar kolay değildi ve çeşitli zorluklar içeriyordu. Deniz yolculuklarında özellikle fırtınalar ve korsanlar yolcuları tehdit ediyordu. M.Ö. 2000'ler civarında Antik Akdeniz'de yapılan deniz yolculukları uzun süreler sürebiliyordu. Yelkenli tekneler rüzgarın yönüne göre hareket ederken yolculuklar çok dikkat ve hazırlık gerektiriyordu. Karada ise iş biraz daha farklıydı. Antik yolculuklar dağlar, çöller ve ormanlarla dolu zorlu arazilerden geçmek zorundaydı. Ayrıca hastalıklar ve yaralanmalar da büyük bir tehdit oluşturuyordu. Antik yolculuklarda tıbbın henüz yeteri kadar gelişmemiş olması yolcuları daha da savunmasız hale getiriyordu. Yolculuklar bazen haftalarca sürebiliyor ve çeşitli engellerle karşılaşılabiliyordu. Antik yolculukların sadece pratik bir amacı yoktu. Aynı zamanda kültürel ve sosyal etkileşimleri de beraberinde getiriyordu. Tüccarlar çok uzak topraklardan mallar getiriyor ve bu da farklı kültürlerin birleşmesine olanak tanıyordu. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde ticaret yolları sayesinde büyük bir kültürel etkileşim sağlanmıştı. Yunan filozofları, Mezopotamya'nın bilim insanları ve Mısır'ın mühendisleri birbirlerinden farklı fikirleri alıp geliştirerek medeniyetler arasındaki bilgi akışını sağlamışlardı. Seyahat sadece mal taşımakla kalmamış, aynı zamanda farklı medeniyetler arasında bir kültürel köprü işlevi görmüştü. Bugün eski uygarlıkların birbirinden öğrenerek gelişmesinin temelinde bu ilk yolculukların etkisi çok büyük. Kısacası antik çağda seyahat etmek çoğunlukla ticaret, savaş, dini amaçlar, diplomasi ve keşif gibi sebeplerden kaynaklanıyordu. Bunlarla birlikte popüler bilinen bazı antik uygarlıkların lojistik ve seyahatteki rollerine bakacak olursak, Sümerler ticaret yollarını kullanarak Mısır, Anadolu ve Hindistan ile mal alışverişi yapıyorlardı. Babilliler ticaret için Fırat ve Dicle nehirlerini kullanarak nehrin iki yakasında taşımacılığı geliştirdiler. Asurlular kervan yolları oluşturdu ve ilk resmi posta sistemlerinden birini kurarak diplomatik mesajlaşmayı hızlandırdılar. Mısır medeniyetine baktığımızda nehir taşımacılığı en yaygın ulaşım şekli olarak görülmekte. Nil Nehri ticaret ve ulaşım için merkezi bir rol oynuyordu. Piramit inşaatlarında kullanılan taşların taşınması için büyük tekneler yapıldı ve deniz aşırı ticaret gelişti. Mısırlılar, fırıncılar, Nubya ve Levant ile ticaret için karayollarını ve gemileri kullandılar. Antik Yunan'a baktığımızda denizci bir toplum olarak Akdeniz ve Ege denizinde ticaret ve kolonizasyon yaptılar. Deniz ticareti esas olup Atina ve Korint gibi şehirler ticari limanlar olarak geliştiler. Panhelenik festivaller için Yunanistan'ın dört bir yanından insanlar uzun yolculuklar yapardı. Denizcilik teknikleri gelişti, haritalar ve yıldızlarla navigasyon bilgisi de ilerlemişti. Pers İmparatorluğu seyahati kolaylaştıran kraliyet yolunu inşa etti. Bu yol Susa'dan Sardes'e kadar uzanır ve yaklaşık 2500 kilometredir. Perslerde de posta sistemi gelişmişti ve hükümet emirleri hızlıca iletilebiliyordu. Güvenliği sağlamak için yol boyunca konaklama merkezleri ve gözetleme kuleleri inşa edilmişti.
Roma İmparatorluğu'na baktığımızda ise tarihin en gelişmiş karayolu ağına sahip olduğunu görmekteyiz. Bunlar ise Via Appia, Via Egnatia gibi yollardır. Askeri ve ticari ulaşımı hızlandırmak için taş döşeli yollar ve köprüler yapılmıştı. Posta sistemi sayesinde resmi belgeler hızla taşınabiliyordu yine. Roma vatandaşları lüks gemilerde seyahat edebilirken halk genellikle karayollarında yürüyerek veya at arabasıyla hareket ediyordu. Deniz yolculukları Akdeniz boyunca gelişti, limanlar ve deniz fenerleri kuruldu. Çin'e baktığımızda ise İpek yolu Çin'i Orta Asya, Persler, Hindistan ve Roma ile ticari olarak bağlamıştı. Güvenliği sağlamak için hanlar ve karakollar kurulmuştu. Kanılar ve at arabaları en yaygın kara ulaşım araçlarıydı. Çinli diplomatlar kültürel değişim ve casusluk için uzun mesafeli seyahatleri çıkarlardı. Bir diğer medeniyet olan Hintlilere baktığımızda Hint Okyanusu ticaret yolları Çin ve Roma ile bağlantılı olarak kullanılıyordu. Tapınak ziyaretleri ve dini seyahatler yaygındı. Özellikle Ganj Nehri hacıların ana rotasıydı. Denizciler rüzgar akıntılarını kullanarak gemi rotalarını optimize ettiler. Bugün eski zamanlardaki seyahatleri düşündüğümüzde teknoloji sayesinde ne kadar şanslı olduğumuzu fark edebiliriz. Modern araçlarla neredeyse dünyanın her yerine birkaç saat içinde ulaşabiliyoruz. Ancak o eski zamanların yolcuları her adımlarını hesaplayarak, tehlikeleri göze alarak seyahat ederlerdi. Peki bu cesaret bugün nasıl bir anlam taşıyor? Bugünün seyahatleriyle antik dönemdeki yolculuklar arasındaki farkları düşündüğümüzde seyahatin ne kadar geliştiğini fark edebiliyoruz. Sizler de bu konu hakkında fikirlerinizi belirtmek için yorum yapıp videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.